Herkese merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bana göre muhteşem değil, muhteşem ötesi bir mevsimlik kazakla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bakın, ben mohair iple ördüm. Önce bir detaylarını göstermek istiyorum size. Neden mohair ip tercih ettim ben? Çünkü ben mohair ipin şöyle dantel yapısını çok seviyorum. Bakın, arka detayını da göstermek istiyorum size kazağımın. Aynı modelin yarı motif şeklinde omurga boyunca aşağıya doğru inen bir modeliyle çalıştım. Şimdi arkadaşlar, bu model, ön tarafta olan model birbirini tekrarlayan iki modelin aslında dediğim gibi tekrarı niteliğinde. Aynı modelin tek parça olanını arkada kullandık. Şimdi kollar, ön ve arkada desen olunca kollarda ben açıkçası desen yapmak istemedim. Bu tercih tamamen size kalmış. Sizler dilerseniz aynı motiflerden kola da böyle aşağıya doğru süzülen bir model yapabilirsiniz. Şimdi uyum sağlaması açısından da kollarda ben bu defa lastik yerine, bakın şu şekilde göstereyim size, pirinç modelini tercih ettim. Bakın şöyle bir göstereyim. Hatta diğer kolu da göstereyim. Kolumuz yine balon şeklinde iniyor. Dolayısıyla bakın, etek ucuna da aynısını tercih ettim. Şimdi ben bu kazağın özellikle etek ucunda lastik istemedim. Neden? Çünkü sizler lastik de yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani görsel olarak da bir sıkıntı olmuyor. Sadece ben alt tarafın böyle toplanarak değil de tunik gibi inmesini istedim. Dolayısıyla bakın, bu şekilde pirinç modeli tercih ettim. Pirinç modelinin yapımını zaten videonun ilerleyen aşamalarında sizlere detaylı olarak anlatacağım. Şimdi kazağımı size bir tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kazak oldu. Özellikle ben sırt bölümüne bayıldım. Bakın, önü tekrar göstereyim. Şimdi dediğim gibi ben mohair ip tercih ettim ama mevsim itibariyle sizler bahar mevsimine uygun pamuklu iplerle de bu modeli rahatlıkla örebilirsiniz. Kolsuz versiyonunu yapabilirsiniz yahut kısa kollu versiyonunu yapabilirsiniz. Ama ben balon kol tercih ettim. Ama ilerleyen videolarımda sizlere çok güzel yazlık bluzlar da hazırlıyorum. Bunların videoları da yakında geliyor. Ben yine çok konuştum, farkındayım. Lafı çok fazla yine uzattım. Çok hızlı bir şekilde kazağımızın yapımına geçmek istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben bu kazak için bakın şu şekilde incecik bir yapısı olan kid mohair ip kullandım. Yalnız arkadaşlar, ipimi 2 kat olarak kullandım. Bakın, hemen ben 2 kat ip kullandığımda iplerin kaymaması için ucuna şöyle bir düğüm atıyorum. Bakın, hemen düğümümü de bu esnada atayım. Şimdi arkadaşlar, şiş numarası olarak 5 numara iple öreceğim. Yalnız başlangıçta arkadaşlar, ilmeklerimin çok geniş olmaması için 5 numara şişimin yanına şu şekilde 3,5 numara şişimi de ekleyip ilmekleri bu her ikisinin birden üzerine atacağım arkadaşlar. Ardından tabii ki bu şişimi çıkaracağım örmeye başladığımda. Bir de arkadaşlar bakın, şöyle bir miktar işaretleyici gerekiyor bize. Bu işaretleyiciler reglan hatlarının belirlenmesi için bir de arkadaşlar motifimizin nerede başlayıp nerede bittiğini, sınırlarını yani belirlemek için kullanacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, bizim ilk etapta 96 adet ilmeğe ihtiyacımız var. Yalnız spiral şekilde devam edeceğimiz için bu modeli arkadaşlar yakadan başlayıp aşağıya doğru gideceğiz. Spiral şekilde gideceğimiz için ilk ilmeğimizle son ilmeğimizi atlatacağız. Dolayısıyla şimdi bize 96 adet ilmek gerektiği için başlangıçta 97 adet ilmekle başlayacağız ki, çünkü ilk ilmeğimizle son ilmeğimizi birleştirme amaçlı birbirinin üzerinden atlatıp ilmek sayımızı düşüreceğiz. Bakın, hemen normal daha önce hatırlarsanız size ilmek
kurarken, ilmeklerimizi kurarken kaç adet, ne miktarda ip ayırmanız gerektiğiyle ilgili bir önceki kazak modelimde bir açıklama yapmıştım. Bakın bunu da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim ilmeklerimiz oluşur. Bu arada klasik ilmek atacağız arkadaşlar. İlmeklerimizi oluştururken bir miktar ipi kuyruk olarak bırakmamız gerekiyor. Şimdi ne miktar kuyruk ip bırakacağız? Bakın onun ayarlamasını şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın şişinizin etrafına şu şekilde 10 adet 10 tur ilmek oluşturun. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın benim 10 adet ilmek için yaklaşık şu miktarda ipe ihtiyacım var. Bakın bunu 96'ya tamamlayacak şekilde, daha doğrusu düz hesap 100 diyelim şuna, bir ayarlama yapalım. Bakın 20 ilmek için bu miktar ipe ihtiyacım varmış benim. Bakın yine 2'ye katlayayım. 40 ilmek için bu miktar. Tekrar şöyle yapalım. 80 ilmek için bakın bu miktar ipe ihtiyacım var. Buna 20 ilmek daha ekleyelim arkadaşlar. 100'e tamamlayalım. O da ortalama şöyle şu kadar bize yetecek. Bakın arkadaşlar 100 ilmeğe, yaklaşık 100 adet ilmeğe yetecek kadar ilmeğimizi ayırdık. Bakın şimdi biz 96, bir adet de fazla ilmek atacağız dedik. 97 adet ilmeğimizi atmaya başlayalım. Ne dedik arkadaşlar? Normal öreceğim şiş 5 numara. Bunun yanına bakın şu şekilde 3,5 numara şişimi de ekleyip ilmeklerimi bu kalınlıkta oluşturacağım. Bakın hemen ilk ilmeğimi şu şekilde atıyorum arkadaşlar. Şişimi ipimin üzerinden, bu arada ipi tutuşumu da tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın elimin bir tarafında şu şekilde kuyruk olarak bırakmış olduğum ipim var. Diğer tarafında bakın yumağa bağlı olan ipim var. Bu her iki ipin bakın altından şu şekilde iki parmağımı geçiriyorum. Ardından bakın şu her iki ipin ucunu da şu 3 parmağımla sıkıştırıyorum. Bakın arkadaşlar ilk ilmeğinizi oluştururken şişinizi şu şekilde üstten geçirin. Şöyle işaret parmağınıza doğru yahut diğer parmakta olabilir, hiç sıkıntı değil. Bir tur çevirin, bu bizim ilk ilmeğimizi oluşturacak. Bakın ardından baş parmağımın dışındaki ipin etrafından şu şekilde dolanıyorum ve tam ortadan çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde ortadan çıktım. Ardından işaret parmağımdaki ipe gidip buradan bir adet bakın ilmek alıp bu boşluğun içerisinden çekiyorum. Bakın bu benim birinci ilmeğim. Hemen bir ilmek daha oluşturalım arkadaşlar. Bakın tutuş şeklim bu şekilde. İpimin dışından dolanıp şu şekilde bakın ortasından her iki şişimi de çıkarıyorum. Ardından devam ediyorum bakın. İşaret parmağımdaki ipin üstünden dolanıp bakın bir tur dönüp aynı girmiş olduğum noktadan ipimi tekrar geri çıkararak bakın bir adet daha ilmek oluşturuyorum. Bakın bu şekilde 3 adet ilmeğimiz oluştu. Bu şekilde devam ederek arkadaşlar 96 artı 1 yani 97 adet ilmeğimizi oluşturduk. Arkadaşlar bakın 97 adet ilmeğimizi oluşturduk. Ben bu arada diğer şişimle işim bittiği için onu çıkardım. Şimdi bakın arkadaşlar birleştirme yapacağız ama birleştirme yapmadan önce bakın öncelikle muhakkak şu ilmeklerinizin, oluşturmuş olduğunuz ilmeklerin şu kenarlarının hepsinin düzgün olduğuna dikkat edin. Aksi halde arkadaşlar örgünüzü sökmek zorunda kalırsınız. Bakın şimdi 97 adet ilmeğim var benim. Şöyle biraz şunları yaymam gerekiyor arkadaşlar ki şişimin diğer ucuna gelsin. Şöyle bir yerleştireyim. Bu arada düzeltmiş de oldum. Şimdi bakın arkadaşlar öncelikle bir birleştirmemizi yapalım. İlmek sayımızı bir 97'den 96'ya düşürelim. Ardından direkt ilk sırada motifimize başlayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Bakın sağ şişimdeki örmüş olduğum son ilmeği burada arkadaşlar şu ipi şöyle bir kere bir düğümleyelim ki sökülmesin. Şimdi bakın arkadaşlar bu son ilmeğim benim yumağıma bağlı olan ip. Bakın sağ şişimin ucundaki ip. Hemen bunu diğer sol şişime geçiriyorum. Bakın sol şişime şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Ardından bakın
sol şişimde sıranın başında yapmış olduğum ilk ilmek var. Bakın bu ilmeği alıp yumağıma bağlı olan ilmeğin üstünden atlatarak bakın şu şekilde sıra birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bu bizim ilk ilmeğimiz olacak. Şöyle şuraya alalım. Şuraya bir işaretleyicimizi takalım. Bu bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. İlk ilmeğimizi de bu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi direkt bakın şu şekilde motifimizin kurulumuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bizim motifimiz bakın şöyle ters tutuyormuşum. Bizim motifimiz arkadaşlar bakın şu şekilde aslında birbirinin tekrarı niteliğinde olan iki gruptan oluşuyor. Yani bakın aslında bizim motifimiz şu şekilde şu çizgiler haroşa örgü demek. Şu haroşaları işin içerisine eğer katmazsak 17 adet ilmekten oluşuyor. Yanına da 2 adet haroşa koyduğumuz zaman bakın 19 ilmek oluyor. Bu diğer taraftaki motif ise aslında bu motifimizin, kameraya gösterebiliyorum değil mi? Bu motifimizin tamamen tekrar niteliğinde. Sadece şöyle bir fark var arkadaşlar. Motifleri biz kazağımıza bakın şu şekilde yan yana değil, şöyle çaprazlamasına yerleştireceğiz. Dolayısıyla bakın ikinci motifte ilk sıra aslında şuradaki motifimin 13. sırasına denk geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar motifimiz 24 sırada bir kendini tekrarlayacak. Yani 24. sıradan sonra tekrar birinci sıraya dönüp bu motifi yeniden örmeye başlayacağız. Burada da keza aynı şekilde sadece aradaki tek fark bakın arkadaşlar şuradaki motifler şu üst kısmı gösteriyorum. Bakın şuradaki motif aslında şuranın başlangıç motifi. Sadece biraz böyle verevine durması için çok simetrik olmasın diye motifleri ikinci motifin birinci sırasını ilk motifin 13. sırasından başlattık. Tamamen olay bu. Başka hiçbir farkı yok. Kazağın arka tarafına ise sadece motifimizin şu ilk 19 ilmeğinden oluşan motifi yerleştireceğiz. Tek bir sıra olarak. Yani ön tarafta çift motif olacak. Arka tarafta sadece şu pembe renkli kalemimle yapmış olduğum motifi yapmış olacağız. Bakın hemen ilk sıranın kurulumuna birlikte başlayalım arkadaşlar. Bakın işaretleyicimizi taktık. İlk önce arkadaşlar bakın. Bu benim ilk ilmeğim. Hemen bir adet düz ilmek örün öncelikle. Bakın bir adet düz ilmek ördük. Ardından bakın direkt modele başlayacağız. 2 ilmek oldu. İlk ilmeğimiz atlattığımız ilmek. Bir de ardından bir adet düz ördük. Bakın arkadaşlar şu çizgi olanlar ters örgü. Şu şekilde gördükleriniz bakın şu daire olanlar dolama demek. Şu daire olanlar dolama demek. Ucu sağı gösteren şu şekilde ters Y harfi ucu sağı gösteriyorsa sağa doğru kesme, ucu solu gösteriyorsa sola doğru kesme anlamına geliyor. Bakın herhangi bir işaret olmayan yerlerde düz örgü anlamına geliyor. Bakın ilk 2 ilmeğimizi ördük. Bunlar bizim modelimize daha dahil olmayan ilmeklerimiz. Bakın ilk önce ne yapıyoruz? Birinci sıradayız arkadaşlar. Gösterebiliyorum değil mi? Ben kameranın dışına çok çıkıyorum. Çünkü şöyle bir kameramı isterseniz hafif bir ayarlayayım. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim şu ilk sıramda bakın şu bir yazan yerde ne var? Başlangıçta bir adet ters örgü var. Hemen tersi yapıyorum. Bu arada arkadaşlar buraya bir işaretleyici takmak istiyorum ki örgümün sınırları başladığı ve bittiği nokta belli olsun. Bakın hemen bir adet ters örgü yapıyorum. Ardından ne geliyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örgü geliyor. Hemen 5 adet düz örgümüzü yapalım. 1, 2, şöyle biraz yayayım şunu arkadaşlar. Müsaadenizle.
Şöyle bakın 3, 4 ve de 5. Bakın 5 adet düz örgümüzü yaptık. Sırada ne var? Bir adet bakın sağa doğru kesme var. Sağa doğru keserken arkadaşlar bakın şişimizin ucu sağı gösteriyorsa sağa doğru kestiğimiz sağ meyilli olarak yani ilmeğimizin kesildikten sonra sağa doğru yatacağı anlamına geliyor. Eğer şişimizin ucu solu gösterirse sola doğru yatacağı anlamına geliyor. Bakın burada ne istiyor bizden? Sağa doğru kesme istiyor. O zaman şişimin ucunun ama bu arada bakın bunlar düz örgü. Şişimin ucunun sağa göstermesi için benim şu iki ilmeğin altından geçirmem lazım ki bakın şişimin ucu sağa doğru gitsin. Hemen iki ilmeği birlikte kesiyorum. İlk sırada örgümüz henüz şurası daha ip aşamasında olduğu için biraz ilmekler kasılıyor arkadaşlar. Çok normal. Bakın ardından bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Tekrar bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Hemen birlikte yapalım. Bakın ne yapıyoruz? Bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Ardından tekrar bir düz örüyoruz. Ve bir doluyoruz. Bakın şuradayız. Ardından bir düz örüp sola doğru kesiyoruz. Bakın hemen ardından bir düz örüp bir sonrakini sola doğru. Şişimin solu göstermesi, şişimin ucunun sola doğru olması için bakın ilmeğin ortasından girmem gerekiyor. Yani alttan değil. Bakın ilmeğin içinden giriyorum. Sola doğru kesmemizi yaptık. Ardından ne var arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 düz, bir ters var. Hemen 5 düzümüzü örelim. 1, 2, 3, 4, 5 düz. Ardından bakın ne var arkadaşlar? Bir adet ters var. Hemen tersimizi de örelim. Bakın bir adet tersimizi de ördük. Şimdi bakın arkadaşlar. Birinci motifimizi tamamladık ama devam ediyoruz. Çünkü kazağımızın ön tarafında 2 adet motif var. Bu arada dediğim gibi kazağın arka tarafına sadece şu pembe renkte yapmış olduğumuz motifi şöyle omurga hizasında örüp bırakacağız. Siyah kalemle yaptıklarıma geçmeyeceğiz. Bakın en son şu haroşamızı yaptık. Yaptık değil mi? Evet, haroşamızı yapmışız. Ardından ne var arkadaşlar? Bakın bir dolama, 1, 2, 3 adet düz örgü var. Hemen bir dolamamızı yapalım. Ardından 3 adet düz örgümüzü örelim. Bakın dolamamızı yaptık. Hemen 1, 2, 3 adet düz örgümüzü ördük. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir adet sola doğru kesme var sırada. Hemen sola doğru kesmem için ne dedim? Şişimin ucunun solu göstermesi gerekiyor dedim, değil mi? Bakın hemen şişimin ucu solu gösterecek şekilde. Az önce beni sola kesme çok zorlamıştı. Şöyle yapayım da evet bakın sola doğru bir adet kesmemi yaptım. Ardından ne diyor arkadaşlar? Bakın sola doğru kesmeden sonra 1, 2, 3 adet düz, 1 adet ters örgü diyor. Bakın hemen 3 adet düzümüzü yapalım. 1, 2, 3 adet düz. Ardından hemen bir adet ters örgümüzü yapalım. Evet, ters örgümüzü yaptık. Ardından ne diyor? Bakın 1, 2, 3 adet düz, 1 adet sağa doğru kesme. Hemen 3 düzümüzü yapalım. 1, 2, 3 adet düz. Bakın 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şöyle biraz ilmeklerimi bir rahatlatırsam arkadaşlar şu tarafa doğru. Şöyle yapayım da hatta çok
Ses çıkarıyor çünkü işaretleyicim. Ne yana dedik? Sağa doğru kesme dedik. Hemen sağa doğru kesiyorum. Bakın. Bakın şuradayız arkadaşlar. Ardından bakın 1, 2, 3 düz, 3 düz, 1 dolama. Hemen 3 düz, 1 dolamamızı yapalım. 1, 2, 3 düz, 1 doladık ve en son bakın ters örgümüzü yapalım. Bakın ters örgümüzü de yaptık. Ters örgümüzü yaptıktan sonra bakın hemen diğer işaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar bakın plastik işaretleyiciler benim motifimin sınırlarını gösterecek. Şu kırmızı olan başlangıç ve bitiş noktam. Diğer şekilde arkadaşlar metal olanlar reglan noktalarımı gösterecek. Bakın motifimiz bitti. Şimdi hemen 2 adet düz örgü yapalım. 1, 2. 2 adet düz örgünüzü yaptıktan sonra bakın bir adet metal işaretleyicimi takıyorum. Çünkü sıradaki ilmek benim reglan noktam olacak. Şöyle bakın şu örmüş olduğum ilmek benim artık raglanım olacak. Evet. Şöyle devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne dedik? Şu bir adet bizim raglanımızı oluşturacak. Hemen bir 5 adet örün arkadaşlar. Bir raglandan sonra bakın. Yani toplam 6 tane örmüş olacaksınız. Şu metal işaretleyiciden sonra. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle biraz iteyim şunu. 5, 6. 6 tane ördükten sonra hemen bir tane daha metal takıyorum arkadaşlar buraya. Çünkü sıradaki yine benim raglanım olacak. Bakın sıradaki raglanımız olacak. Şimdi bakın metal işaretleyiciyi taktıktan sonra bir adet ördüm. Bu bir adedi ördükten sonra şimdi kazağın artık arkasına dolandık. 11 adet örelim. Bakın 1. Bu arada arkadaşlar metal işaretleyiciden sonra bir tane örmüştüm. 11 tane daha yani toplamda 12 olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle biraz yine itmem gerekiyor. 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tane daha ördüm. Yani bakın işaretleyicimden sonra toplamda 12 tane örmüş oldum. Hemen buraya bir işaretleyici takıyorum. Çünkü arka kısmın yani sırtın motifine geçeceğim. Sırtın motifinde ne dedik arkadaşlar? Yine kameradan çıkmıyorum değil mi? Sırtın motifinde ne dedik? Sadece şu pembe renkle işaretlemiş, yapmış olduğum yeri öreceğiz dedik. Bakın neyle başlıyoruz? Bir adet ters örgüyle başlıyoruz. Yani haroşa ile başlıyoruz. İpimi ön tarafa aldım ve bir adet ters örgümü yaptım. Ardından bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örgü. Hemen yapalım. Şöyle biraz şurayı rahatlatabilirsem. Bu sıradan sonra rahatlayacak arkadaşlar. Ama bu sıra maalesef biraz bizi yoracak. 2, 3, 4 ve de 5. Bakın 5 adet ördük. Ardından ne diyor? Bir sağa doğru kes, bir düz ör diyor. Hemen sağa doğru kesmemizi yapalım. Hemen bir adet sağa doğru keselim. Bakın şişimi alttan geçiriyorum. 2 ilmeğin birden altından geçirip ikisini tek ilmeğe
düşürerek bir adet sağa doğru kesmemi yaptım. Ardından bir düz ör, bir arttır, bir düz ör, bir arttır. Yani dola. Şimdi bir düz ördük, bir doladık, bir düz ördük, tekrar doladık. Bakın şuradayız. Ardından ne diyor? Bir düz ör, ardından sola doğru kes diyor. Bakın bir düz örüyorum. Ardından sola doğru keseceğiz şimdi. Şöyle bir alayım önce. Evet. Sola doğru kesmemizi yapalım. Sola doğru kestikten sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örüp bir adet ters örüyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 adet düz örüp bir adet ters örüyoruz. Tersi ördükten sonra bakın yine plastik işaretleyicimi taktım. Çünkü sırt bölgesinin motifi de burada bitmiş oluyor. Arka tarafı motifi burada bitmiş oluyor. Bakın şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen 11 adet düz örün. Bakın 1, 2, kameraya gösterebiliyorum değil mi? 3, 4, yapmadık. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 adet ördükten sonra hemen bir sonraki metal işaretleyicimi takıyorum. Çünkü sonraki ilmek benim raglan ilmeğim. Bakın bu benim raglanım. Ardından bakın 5 adet kol ilmeğimiz var. 2, 3, 4, sıranın sonundayız arkadaşlar yani. Şu işaretleyiciden sonra dolayısıyla 6 adet ilmek örmüş olduğum. Bakın bu benim sıramın sonundaki son ilmeğim. Bu artık benim yine raglan hattım. Şimdi sıranın başına geçtik ama arkadaşlar ben hep diğer işaretleyicileri, raglan hatlarını işaretleyiciyi önüne takarak belirlediğim için kafamız karışmasın diye yine bunu raglanımın önüne takacağım. Raglan ilmeğinin önüne takacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bir adet ilmek öne almış oldum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sırada ilk motifimizde bakın şöyle göstereyim size. İlk 2 adet motiften oluşuyordu ya arkadaşlar kazağımız. Bakın pembeyle şeklini, çizimini yapmış olduğum motifin ikinci sırasında bakın sadece normal düz örgü var, motif yok. Sadece ikinci motife geçtiğimizde örgü yapacağız. Bunun için de arkadaşlar yani şöyle şu sıradaki şu ilk 2 ilmeğimi öreyim. Motifimin başlangıcındaki, bakın şu benim motifime başlamış olduğumu gösteren işaretleyicim. Şimdi arkadaşlar 19 adet ilmeğimizi herhangi bir işlem yapmadan, yalnız bakın 1. ve 19. ilmekleri ters örüp diğer arada kalan ilmeklerin tamamını düz bir şekilde örüp geri gelelim. Yani bakın birlikte isterseniz bir başlayalım. Şimdi ilk ilmeği bakın ters olarak örüyorum. Ardından ne yapacağız? Bakın 18 tane düz örüp bir tane ördük. Çok özür dilerim. 17 tane düz örün arkadaşlar. 17 tane düz ördükten sonra 18.'yi ters olarak örüp geri gelelim. Kazağımızın ön tarafındayız hala. Bakın motifimizin yarısını yaptık. Ne yaptık? Bakın şu bizim plastik ayırıcı motif başlangıcımızın olduğu nokta. Bakın ikinci sırada bir adet haroşayla başladık yani ters örgüyle. Ardından bakın 17 adet
düz örgü yaptık. Ardından 1 adet haroşamızı yaptık. Bakın devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer motife geçiyoruz. Yani kazağımızın ön tarafının diğer yarısında motifinin yarı bölümüne geçiyoruz. Bakın önce bir düz, bir arttırma ve 3 düz var. Hemen yapalım. Şöyle bir ilmekleri düzelteyim önce. Bakın ne dedik? Önce bir düz, ardından bir arttırma, ardından yani bir dolama, ardından 3 adet düz örüyoruz. Bakın sırada ne var? Bir adet sola doğru kesme var arkadaşlar. Hemen bir adet sola doğru keseceğiz. Tabii önce benim artık ikinci sıradan itibaren ilmeklerimin geliş yönü değişmeye başladı. Bakın ilmeklerimi çevirdim ki sola doğru kesebileyim. Şöyle bakın sola doğru keseyim. Bakın arkadaşlar sırada ne var? 2 düz, bir haroşa yani bir ters, ardından yine 2 düz. Hemen 2 düz, bir ters, ardından 2 düzümüzü yapalım. Bakın 2 düz, bir ters ve tekrar 2 düzümüzü yapalım. 1, 2. Bakın arkadaşlar sırada bir sağa doğru kesme, ardından da 3 düz örgü var. Hemen sağa doğru 2 ilmeğimizi tek ilmeğe çevirerek keselim. Bakın 2 ilmeğimizi sağa doğru kestik. Ardından ne dedik arkadaşlar? Bakın sağa doğru kestikten sonra 1, 2, 3 düz, bir dolama, bir düz. Bakın 1, 2, 3 düz, bir dolama, tekrar bir düz var. Ve bakın son ilmeğim düz ve bir adet haroşa. Düzümüzü ördük arkadaşlar. Dolamadan sonra bir adet düzümüz vardı yaptık. Ve son ilmeğimiz olan bir adet haroşayı yaptıktan sonra bakın ön tarafın motiflerini tamamen bitirmiş oluyoruz. Bakın ayrıcıma da geldim. Şimdi arkadaşlar bakın arka tarafı size her defasında göstermeyeceğim. Çünkü bakın şurada yaptığımızın aynısını yapacağız. Yani şu arka tarafın şu plastik ilmekleri, motiflerin olduğu bölüm. Burada ne yapacaksınız? İlk ilmeği ters öreceksiniz. Ardından 17 adet düz, ardından bir adet ters yapacaksınız. Tekrar sıra başına gelelim arkadaşlar. Bu sıradan itibaren artık raglan arttırmalarımıza geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar 3. turumuza başlıyoruz. Bu turdan itibaren artık bakın şu metal işaretleyiciler bizim raglan hatlarımız demiştik. Raglan hatlarına geldiğimizde artık arttırma yapacağız arkadaşlar. Her raglan hattından 2'şer adet arttırma yapacağız. Bir sıra arttırıp bir sıra arttırmayacağız. Birkaç sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra arttırma şekillerimizi, sıklığımızı değiştireceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Her raglan hattından her ne kadar 2'şer tane arttıracak olsam da bakın bu benim hem raglan hattımı hem de sıranın başında olduğumu gösteren işaretleyeceğim. Bakın sıradaki dolayısıyla benim bakın bu ilmek raglan hattım. Şimdi bunun ilk arttırmasını sıranın başında yapacağım. Diğer arttırmasını ise sıranın sonunda yapacağım. Çünkü arttırmayı arkadaşlar ilk arttırmayı biz bir önceki ilmekten yapıyoruz ama bir önceki ilmeğimiz şu an daha bir önceki sırada. Yani önce bunun ilmek sayısını sırasını arttırmamız gerekiyor. Bakın çok kafanızı karıştırmayayım. Sadece ilk ilmekte bakın ilk ilmeğin raglanını da şu şekilde yapıyoruz. Şurada bakın arkadaşlar şöyle bir yakından göstereyim. Bakın şurada duran bir önceki sıraya ait bakın şurada başak desenim var. Ben bu başak desenin içerisine bakın şu şekilde ön taraftan gidip
girip bir adet ilmek alacağım. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın tam şu noktadan girdim ve buradan bir adet bakın örme işlemi yaptım. Bu şekilde bir arttırma yapıyoruz. Ardından raglan ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi ilk raglanımızın arttırmasını bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar önce bir örmeye devam edelim. Diğer raglanlarda yine arttırmaları çok affedersiniz göstereceğim size. Bakın şimdi kazağımızın ön tarafının bakın motifinin şu 3. sırasındayız. Bakın ilk önce yine haroşa ile başlıyoruz. Yani bir adet ters örgüyle başlıyoruz. Ardından 1, 2, 3, 4 adet düz örüyoruz. Bakın hemen şu ilmeğimi bir düzelteyim arkadaşlar. İpim aşağıya doğru kaçmış. Bakın hemen buranın bir ters örgüsünü yapalım. Bakın bir adet ters örgümüzü yaptık. Ardından ne dedik? 4 adet düz örgü. Bakın 1, 2, mikrofonumu bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet. 3 ve 4. Şimdi şunun altına bir çözüm bulsaydım keşke aradayken ama peki. Bakın 4 adet düz örgümüzü yaptık. Ardından bakın bir adet sağa doğru kesme var. Hemen bir adet sağa doğru kesmemizi yapalım. Bakın bir adet sağa doğru kesmemizi yaptık. Ardından ne var arkadaşlar? Bakın sağa doğru kesme yaptıktan sonra bir düz, bir arttır, yine bir sağa doğru kes. Hemen bir düzümüzü örelim, bir dolamamızı yapalım ve yine bir adet sağa doğru kesmemizi yapalım. Bakın şuradaydık arkadaşlar. Şimdi bir dola, bir düz ör, bir dola. Bir dola, bir düz ör, tekrar bir dola. Doladıktan sonra tekrar bir düz örüyoruz. Ardından bu defa bakın ilmeklerimin şeklini, yönünü değiştirerek bu defa sola doğru bir adet kesme yapıyorum. Ardından bakın 4 adet düz örüp, yanlış saymıyorum değil mi? 1, 2, 3, 4 adet düz, bir adet haroşa yapalım. 1, 2, 3, 4 adet düz ördük ve hemen bir adet ters örgümüzü yapalım. Şimdi arkadaşlar kazağınızın arka tarafına geçtiğiniz zaman bu yaptığımız yere kadar olan kısmı tekrar edeceksiniz. Dolayısıyla kazağın arka tarafını artık tekrardan göstermeyeceğim size. Bakın bir adet ters örgümüzü yaptık. Bakın buradayız arkadaşlar. Şimdi motifin ikinci parçasına geçiyoruz. Bakın 2 düz, 1 dola, 3 düz. Hemen yapalım. Bakın 1, 2 düz, 1 dola. Sonra neydi arkadaşlar? Unuttum açıkçası. 2 düz, 1 dola, 3 düz. Hemen 1, 2, 3 düzümüzü yaptık. Ardından bakın arkadaşlar. Ne diyor burada? Bakın yön solu doğru gösteriyor. Şu tepe noktası. Demek ki bir adet sola doğru kesme yapacağız. Hemen kesmemizi yapalım arkadaşlar. Kameranın kadrajındayım değil mi? Evet. Bakın bir adet kesmemizi yaptık. Bakın şuradayız arkadaşlar. 3. sıra bir adet sola doğru kesmemizi yaptık. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz yapalım. Bir düz, bir ters, bir düz. Ardından bakın ne var? Bir adet bu defa sağa doğru kesme var arkadaşlar. Hemen sağa doğru kesmemizi yapalım. Bakın bir adet sağa doğru kesmemizi yapıyoruz. Ardından bakın 1, 2, 3 düz, 1 dola, 2 düz. Hemen yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3 düz,
bir dola, ardından bakın 2 adet düz örüyoruz ve bakın son olarak sıranın sonuna geldiğimiz için ters örgümüzü yani haroşamızı yapıp ön kısmın motifini bu sırada da bitirmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, ne dedim? Plastik işaretleyiciler benim sıra motif sonumu gösteriyordu. Bakın hemen metal işaretleyiciye kadar örüyorum. Zaten 2 ilmek var burada. Daha arttırmaya başlamadığımız için bu sıradan itibaren artık artışlar olacak. Şimdi bakın, sıradaki benim raglan ilmeğim arkadaşlar. Bakın raglan ilmeğine geldiğinizde bakın benim son örmüş olduğum ilmek bu arkadaşlar. Bunun hemen altındaki şu ilmeğe bakın sol elimdeki şişimi geçiriyorum ve buradan bir adet örgü örüyorum. Bir adet ilmek alıyorum. Bakın tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde şişimi geçirdim ve bakın arttırmamı bu şekilde yaptım. Ardından bakın bunu tekrar takıyorum. Çünkü bu hala benim raglan ilmeğim. Bakın. Ardından bakın raglan ilmeğimin altındaki şu bakın şurada bir ilmeğim var. Şu ilmek. Bunun içerisine geçiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hatta bunu ben aslında tığla çok daha rahat yapıyorum ama şimdi size şişle göstermeye çalıştığım için bakın şöyle geçirip bir ilmek alıyorsunuz. Bakın bunu da bu şekilde yapmış olduk. Yine de size şöyle göstereyim. Bakın buradan şişimi geçirdim ve bakın bir adet ilmek aldım. Ardından bakın raglan ilmeğimi de ördüm. Ardından arkadaşlar bakın diğer ilmeklerinizi örün ta ki yine metal işaretleyiciye kadar. Buraya geldiğimizde tekrar göstereceğim arkadaşlar size. Bakın metal işaretleyicime geldim. Bunu hemen bir önce kenara koyayım arkadaşlar. Bakın önce bakın bu benim şurası son örmüş olduğum sıra. Buradan almıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan alıyorum. Hemen bakın şu şekilde yani şuradan şişimi geçirip bakın ilmek alıp hemen örüyorum. Ardından bakın arkadaşlar bir ilmeği de bakın tam raglan ilmeğimin şu hattından alıyorum. Bakın bir tane de buradan alıp örüyorum. Ardından bakın hemen raglanımı öreyim. Ama tabii şunu önce bir takalım da arkadaşlar. Evet, ardından raglanımızı örüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ta ki son ilmeğimize gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Şu arka noktaya geldiğinizde arkadaşlar bakın şu 3. sırayı yapmayı lütfen unutmayın. Başlangıç ve bitiş noktamızdaki raglana gelene kadar örelim. Diğer omuz hattındaki raglanlarımızı da birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın raglanıma geldim. Ne yapıyorduk? Bakın son örmüş olduğum ilmek bakın bu. Bakın bu üstteki ilmeğe girmeyeceğim arkadaşlar. Şu alttaki yani bir önceki sırada örmüş olduğum ilmeğe gireceğim. Bakın şu şekilde şişimin üzerine geçiriyorum. Ya da diyelim ki tığınız yok. Şöyle şuradan bakın şu şekilde şişinizle geçip buradan bir ilmek oluşturun. Ardından bu ilmeği örün. Ve bu işaretleyiciyi de söyleyemedim arkadaşlar bir türlü. Sol şişinizden sağ şişinizi alın. Bakın şimdi bu benim
raglan ilmeğim. Bunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şuradaki, şöyle göstereyim size. Bunun da bir alt sırasındaki ilmek bakın bu. Şöyle gösterebiliyorum değil mi? Bakın şu arkadaşlar. Bakın şu şekilde buradan şişimi geçireceğim. Daha doğrusu şöyle bir alalım. Önce şişimizin üzerine koyalım. Bakın önce bunu ördüm. Ardından normal ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. Bu işaretleyicimin sağ tarafında bir ilmek arttı. Sol tarafında da bir ilmek arttı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın sıranın sonunda, sıranın başında yapmış olduğumuz raglanın artışını yapacağız. Bakın. Bu benim sıranın sonunda yaptığım, son örmüş olduğum ilmek. Bunun altındaki ilmek nerede arkadaşlar? Bakın tam burada. Buradan bakın bir ilmek alıyorum. Şişimin üzerine taktım. Hemen bir adet örerek, bakın burada da arttırmamı bu şekilde yapıyorum. Buna artık tekrar arttırma yapmayacağım. Çünkü zaten sıranın başında yapmıştım arkadaşlar, hatırlarsınız. Bakın işaretleyicimi yeniden taktım. Bu benim hem raglan noktamı hem de başlangıç ve bitiş noktamı gösterecek. Şimdi arkadaşlar bakın, raglan yaparken bir sıra yapıp bir sıra yapmayacağız. Birkaç sıra bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu sırada raglan yapmayacağız. Sadece örneğimizi örmeye devam edeceğiz. Bakın dümdüz motifime kadar öreceğim demek ki. Bakın. Evet. Kazağımın ön tarafının motifine başlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. 4. sıradayız. Bakın kazağımızın motifinin ilk 11 sırasında motifin ilk 1. kısmının bakın bir sırasında model var, diğer sırasında sadece kurduğumuz modeli örüyoruz. Ama diğer tarafında modeli her iki tarafta da devam ediyoruz. Bakın dolayısıyla burada artık 4. sıraya geçtik ya arkadaşlar. Bakın bizim ilk ilmeğimiz ters örgü, yani haroşa. Bakın hemen bir tersimizi örelim. Bakın ne var sırada? 17 adet düz örgü var. Ardından bir adet ters örgü var. Şimdi bunları örüp geri gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar 4. sıranın bakın 2. motifiyle devam ediyoruz. Bakın en son ne yaptık? Motife başlarken bir adet haroşa ile başladık. Ardından 17 adet düz örgü ördük. Ardından bakın haroşa, yani bir tersimizi ördük. Bakın sırada ne var 4. sırada? 3 adet düz, 1 adet dolama var. Bakın hemen yapalım. 1, 2, 3 adet düz, 1 adet dolama. Bakın şuradayız. Ardından 1, 2, 3 adet düz, 1 adet sola doğru kesme. Hemen bakın 1, 2, 3 adet düz ve 1 adet sola doğru kesme. Sola doğru kesmek için bakın ilmeklerimi önce bir çevirmem gerekiyor. İlmeklerimi çevirdim. Bakın sola doğru kestim. Bakın buradayız arkadaşlar. Bir haroşa, bu defa bir adet sağa doğru kesme var. Bakın bir adet haroşa, yani bir adet ters örüyoruz. Ardından şöyle bir ilmeklerimi öne çekeyim. Bir adet bakın sağa doğru kesmemizi yapıyoruz. Bakın sağa doğru kesmeden sonra ne var arkadaşlar? 1, 2, 3 düz, 1 dola, tekrar 3 düz. Bakın hemen yapalım. 1, 2, 3 düz, 1 dola, tekrar 3 düz. 1, 2, 3 düz. Ardından sıranın sonuna geliyoruz ve hemen bir adet ters örgümüzü örüp ilmeğimizi sol şişimizden sağ şişimize Bakın arkadaşlar, başlangıç noktama geri döndüm. Bu bir sırayı da daha tamamladığımız anlamına geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bu az önce örmüş olduğumuz sırada raglanlarda artış yapmadık. Yani raglanlarda arkadaşlar
Bir sırada artış yapacağız, bir sırada yapmayacağız. Bakın dolayısıyla yeni sıraya geçerken artık raglan artışı yapacağımız anlamına geliyor. Şu son ilmeğimi de öreyim arkadaşlar. Bakın yeni sıraya başlıyorum ve bu aynı zamanda benim raglan artışım. Şimdi sıra başındaki raglan artışlarında hatırlarsanız arkadaşlar ilk artışı sıranın başında yapıyorduk. İkinci artışı sıranın sonunda yapıyorduk. Diğer raglanlarda normal bildiğimiz ikişer tane artışlarımızı yapacağız. Bu sadece sıra başı için geçerli. Bakın hemen ilmeğimi sol şişimden sağ şişime geçirdim. Bakın sıradaki şu ilmek benim raglan hattımın ilmeği. Bakın bu ilmeğin şu altındaki boşluğundan, bakın arkadaşlar şu boşluktan, bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar size. Bakın hemen şurada görünen yerden arkadaşlar. Bakın şu şekilde şişimi geçirip diğer soldaki şişimin üzerine taktım ve hemen bakın bir adet ördüm. Ardından bakın raglan hattımdaki ilmeğimi ördüm. Bakın bir adet arttırmış oldum. Şimdi arkadaşlar hemen plastik ayırıcımıza kadar gidelim. Bakın yeni motife başladığımız anlamına geliyor. Şimdi bakın 5. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın 5. sıraya nasıl başlıyoruz? Öncelikle sıranın başındaki ters ilmeğimizi hemen bir örelim. Bunun yeri değişmiyor çünkü örgümüz boyunca bu ilk ilmeği haroşa olarak yani ters olarak öreceğiz. Bakın arkadaşlar 5. sırada 1, 2, 3 düz örüyoruz. Ardından bir adet sağa doğru kesiyoruz. Bakın hemen 1, 2, 3 adet ördük ve sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek sağa doğru keselim. Bakın sağa doğru kesişimizi yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar en son sağa doğru kesişimizi yaptık. Bakın bir ör, bir arttır. Yani bir öreceğiz, bir dolayacağız, bir sağa doğru kesiş yapacağız. Yani bir öreceğiz, bir dolayacağız. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keseceğiz. Bakın buradayız arkadaşlar. Sıradaki ilmeği sağa doğru kestik. Şimdi bir dolayacağız, bir düz örüp tekrar bir dolayacağız. Bir doladık, bir düz ördük, tekrar bir doladık. Bakın şimdi kesme yönümüz değişiyor arkadaşlar. Bir sola doğru kesip bir dolayacağız. Hemen ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru kesebilmek için. Bir adet sola doğru kestim. Ardından bakın bir adet dolamamı yaptım. Buradayız arkadaşlar. Bir düz örüyoruz. Bir adet daha sola doğru kesiyoruz. Hemen bir düz ördük ve bir adet daha yine ilmeklerimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. Bakın ardından 3 adet düz örüp ters örgümü örüyorum. 1, 2, 3 adet düz ördüm ve hemen sıradaki ters örgümü örerek kazağımın ön tarafında bulunan birinci motifi tamamladım. Buraya kadar yaptığımız yerin tamamını kazağın arka tarafındaki motife de uygulayın lütfen arkadaşlar. Bakın şimdi şu sıradayız arkadaşlar. Bakın bir adet dolama ardından 3 adet düz örgü. Hemen bir adet dolama ardından 3 adet 1, 2 ve 3 adet düz örgümüzü ördük. Bakın bir adet sola doğru keseceğiz. Ardından 3 adet düz öreceğiz. Sola doğru kesmek için hemen ilmeklerimi çeviriyorum. Bir adet sola doğru kestim. Ardından bakın 3 adet düz örgümü örüyorum. 2, 3. Bakın şuradayız arkadaşlar. Bir adet ters örüp ardından 3 adet düz örüyorum. Bakın bir adet.
Zaten bakın arkadaşlar, bu hat komple haroşa örgü. Oradan da anlayabilirsiniz zaten. Bir adet ters ördüm. Ne yapıyorduk sonra ters ördükten sonra? 3 adet düz örüp bir adet sağa doğru kesme yapıyoruz. 1, 2, 3 adet düz ördük. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte sağa doğru bakın kesiyorum. Evet, sağa doğru kesmemizi de şöyle arkadaşlar, şişimi düzgün geçirememişim. Bakın sağa doğru kesmemizi de yaptık. Neredeyiz? Şuradayız arkadaşlar. Bakın ardından 3 düz, 1 dolama, 1 haroşa. 1, 2, 3 düz, 1 adet doladım ve bakın sıradaki ilmeğim zaten ters örgü olduğu için bakın haroşamı ipimi öne alarak örüyorum. Bakın ön sıranın motifini komple tamamladık. Raglan hatlarımıza geliyoruz arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki ilmekleri işaretleyicime gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. Bakın raglan hattıma geldim. Bakın ilmeğim burada, pardon işaretleyicim burada arkadaşlar. Bakın bu benim en son örmüş olduğum ilmeğim. Bakın şu üstteki yeni örmüş olduğum, şu an örmüş olduğum sıradan ilmek almayacağım arkadaşlar. Bunun bakın hemen bir altında, bakın şöyle genişleteyim size daha rahat görürsünüz. Bakın şuradaki ipin, bakın buradaki ipi sol şişime şu şekilde geçiriyorum. Ardından bakın burayı örüyorum. Bu şekilde bir adet arttırma yapmış oldum. Hemen işaretleyicimi sol şişimden sağ şişime geçiriyorum. Bakın bu defa şuradaki ipimden, bakın hemen alttaki sırada görünüyor zaten. Bakın arkadaşlar. Şu ipimden bakın şu şekilde bir örüyorum. Önce alt sıradan ördüm. Ardından bakın ilmeğimin kendisini örüyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmekleri normal bir şekilde örüyoruz. Ta ki yine metal işaretleyicimize kadar. Bakın metal işaretleyicimize geldik. Bu ne demek? Aynı kolun arka taraftaki raglan hattı demek. Bakın arkadaşlar, benim son örmüş olduğum bakın örgü burası. Buradan değil arkadaşlar. Bakın bir alt sıradan hemen şuradan bir adet ilmek alıyorum ve burayı örüyorum. Bakın burayı bir adet işaretleyicimin sağ tarafını bir adet arttırmış oldum. Hemen işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Ardından arkadaşlar bakın sıradaki ilmeğimin bakın altındaki boşluğa giriyorum. Önce buradan bir adet bu şekilde örüyorum. Ardından ilmeğimin kendisini örüyorum. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şu bölgede kazağımızın arka tarafının motif örgüleri var. Burada bakın pembe renkli kalemle yaptığım 5. sırayı pembenin sonuna kadar yapıyorsunuz. En son bakın şu şekilde haroşa ile bitiriyorsunuz. Ardından arkadaşlar son raglan hattımızda, yani raglan hattımızın başlangıcında yeniden görüşelim.